Biz gazoz kültürüyle Osmanlı son dönemlerinde 1890'lı yıllarda 2. Abdülhamit zamanında tanıştık. O dönem İstanbul'da yaşayan Rum kökenli Niğdeli bir iş adamı Alexander Mısırlıoğlu Fransa'ya yaptığı bir gezi sonrasında orada gazozla tanışıyor ve bu kültürü ilk defa ülkemize getiriyor. Gazoz üretiminde kullanılan bazı ekipmanları Anadolu'ya getirip ilk defa Beyoğlu'nda bir gazoz imalathanesi açıyor. Leon Shore ve Ligor Bazlamacıoğlu isminde iki ortağıyla beraber gazoz üretimine başlıyorlar İstanbul'da. Gazoz bizim kültürümüzün bir parçası oldu. Yani Osmanlı son dönemlerinde başladı ama Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de bu Mısırlıoğlu gazozu, daha sonra Hürriyet, Cincibir, Elvan, Ankara gazozu, Hasan Bey gazozu gibi daha şu anda ismi aklıma gelmeyen yüzlerce yerel gazoz markaları ülkemizde türemeye başladı. Her ilin, her ilçenin, hatta her mahallenin bile kendine ait bir gazozu vardı. Ve şovanist bir tavırla bu gazoz ciddi anlamda sahiplenilirdi. Neden? O tarihlerde gazoz bir içecek değil. O tarihlerde gazoz tam bir dönemin ismiydi aslında. Bir deneyimin ismiydi. Gazoz seyyar satıcılar aracılığıyla eskiden sifon diye adlandırdığımız özel bir makine aracılığıyla satılırdı. Şişeleme teknolojisi çok ilerlememişti gerçekten. Bardak bardak satıldığı dönemler de vardı veya şişeyi alırlardı. Şişenin içerisine sifonla doldurur, pazar alanlarında, insanların genellikle çoğunlukta olduğu Luna Parklarda veya işte ne bileyim çarşıda seyyar bir tekerlekli arabanın üzerinde sifonla satışı yapılırdı. Yani buz kalıpları içerisinde şişeler bulunur. Siz seyyar satıcının yanına gidersiniz, oradan bir tane şişeyi alır ve sifonla içini doldurup size verir. Orada hemen tüketmek zorundaydınız gazozu. Aynı bakkallarda satışı başladıktan sonra bakkalda tüketmek zorunda olduğunuz gibi. Şişeleme teknolojisi çok ilerlememişti az önce de söylediğim gibi. O yüzden şişe, cam şişe değerliydi ve o cam şişenin geri iade edilmesi gerekliydi. Hatta bir dönemlerde çay bahçelerinde gazoz ve gazlı içecek satılırken size getiren servis personeli, gazozu getiren servis personeli yanında sert bir çubuk veya pipet de gelirdi. Amacı şuydu: o dönemlerde bilyeli şişeler vardı. Bilyeli şişe, kendinden içinde bilyesi vardı. İçerisine gazlı suyu doldurduğunuzda basınçla bilye yukarıya doğru çıkar ve şişenin ağzını kapatırdı. O dönemlerde burada olduğu gibi, gördüğünüz gibi böyle metalden kapak teknolojisi de çok ilerlememişti. Bundan 15-20 yıl öncesinde bu metal kapakların altında plastik contalar bulunurdu, sızdırmazlığı sağlayabilmek için. Ondan çok daha önce, benim de yaşım çok el vermiyor, o günleri ben de görmedim. Ondan çok daha önce bu sızdırmazlığı engellemek için plastik teknolojisi de o dönemlerde çok yoktu. Aglomera kullanılırdı. Aglomera tabirini daha önce hiç duyduğunuzu bilmiyorum. Aglomera, ağaç parçalarının sıkıştırılarak bir nevi mantar haline getirilmesi. Kalitesi düşük, şaraplarda da tercih edilen bir mantar türüdür aslında aglomera. O tarihlerde bu kapağın alt kısmında, iç kısmına aglomera konulurdu. Daha sonra plastik, şimdi günümüzde ise teknoloji çok ilerledi. Sızdırmazlığı sağlamak için herhangi bir materyale ihtiyaç duymuyoruz. 1950-70 yılları arasında çok önemli bir kültür olan açık hava sinemaları. Açık hava sinemalarının bir numaralı vazgeçilmez eşlikçisiydi. Bugün popcorn o tarihlerde bu kadar bilinen bir şey değildi ve o tarihlerde açık hava sinemalarında gazozsuz asla olmazdı. Bir deyim vardır, günümüzde çok kullanılmıyor aslında ama böyle benim gibi çok konuşan biriyle karşılaşırsanız böyle lafın arasına girmek için bu deyimi kullanabilirsiniz. Bir 5 dakika ara ver de biz de gazoz satalım derlerdi eskiden. Bu deyim aslında o tarihlerden günümüze gelmiş olan bir deyim. O tarihleri bugüne taşıyor. O tarihlerde sinemacının 5 dakikalık falan bir ara vermesi lazımdı ki gazoz satıcıları, sinemanın önünde bekleyen o seyyar satıcılar gazozlarını satabilsinler. Bu yüzden satışı daha sık yapabilmek için sinema sahibine baskı yaparlardı. 5 dakika bir ara ver de biz de gazozumuzu satalım diye. Gazoz bizim kültürümüzün aslında çok önemli bir parçası. Bugün Yeşilçam'ın önemli figürlerinden bir tanesi Nuri Alço gazozuyla meşhur. Biliyorsunuz ne demek istediğimi, herhalde anladınız. Onun dışında Kibariye'nin herhalde şarkısıydı. Ayılana gazoz, bayılana limon diye. Gerçekten bizim özümüzü yansıtıyor. Hatta gazoz üretildiği bölgenin, üretildiği ilin veya ilçenin yerel değerleriyle yükselen bir içecek. Size bununla ilgili çok önemli bir örnek verebilirim. Mesela bu bölgenin Goca Moğla gazozu diye bir gazozu var. Bir kere ismi Muğla ağzıyla yazılmış. Goca Moğla gazozu. Sadece ismi değil, aynı zamanda etiket rengi de Muğla'da bir değerin aslında temsili.
Etiketinin siyah olması Muğla'daki Yatağan ilçesinin termik santraline bir atıfta bulunuyor. Şişenin lütfen tasarımına bakarsanız eğer, şişenin tasarımında da yine bir Muğla esintisi var. Muğla'nın geleneksel evlerinin dünyaca ünlü bacasının bir şeklidir aslında şişenin tasarımı da. Buna benzer aslında birçok bölgede gazozlar var. Mesela Datça'da üretilen gazozun Acıbadem gazozu olması oradaki yerel o endemik bitkinin, o Datça bademinin bir yansıması olarak görülebilir gazoza. Veya mercan gazozu Ödemiş'te. Hemen Tire'de kendilerine ait ürettikleri başka bir gazoz var. Tire ile Ödemiş arası 5 dakikalık bir mesafe olmasına rağmen arabayla ne Tireliler Ödemiş'in gazozunu içer ne de Ödemişliler Tire'nin gazozunu içer. Bu örneği Ödemiş Tire üzerinden verdim ama hakim olduğum bir coğrafya üzerinden verdim. Bugün Gaziantep'e giderseniz, Adana'ya giderseniz orada da gazozla ilgili şovanist tavırlar olduğunu, yani kültüre sahip çıkma, yörenin halkının kendine ait olan bir ürüne sahip çıkma çabası olduğunu siz de çok rahatlıkla göreceksiniz. Dedim ya, gazoz, özellikle bu yerel gazozlar bugün günümüzde çok geniş bir dağıtım ağına sahip olmadığı için her yerde, bütün raflarda kolaylıkla bulunabilen bir şey değil. 1964 yılında Coca-Cola'nın ve bunun gibi küresel içecek markalarının Türkiye'ye girmesiyle beraber bu yerel gazoz firmaları iyice yerelleşmeye başladı. Bugün Anadolu'nun herhangi bir bölgesine gidip gazoz istediğinizde bulunduğunuz bölgenin kendine ait gazozunu içeceksiniz. Oysa ki Adana'nın gazozunu ben Fethiye'de veya Ankara'da, Ankara'nın gazozunu Mardin'de, Mardin'in gazozunu bugün Trabzon'da içmeyi isterdim gerçekten. Kim bilir, belki de gazozu koruyan, o yerel özelliklerini koruyan şey bu geniş dağıtım ağına sahip olamamasıdır. Sizce? Eğer siz de aynı fikirdeyseniz lütfen yorumlara yazın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.